Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzla yeni bir vlog başlıyoruz arkadaşlar. Bu vlogumuzun ismi Siyah Galaxy Fishbone vlogu. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu vlogumuzda da aynı kırmızılarda olduğu gibi Tayvan pintolardan oluşan bir kolonimiz var. Ve bu koloniden Siyah Galaxy Fishbone mümkün olduğunca çok sayıda elde etmeye çalışacağız. Öncelikle tankımızı bir tanıyalım. Tankımız 3 ay önce kuruldu. Zeminde akadama toprak var. Bir tane pipo filtremiz var her zamanki gibi. Onun dışında şu mosun arkasında gördüğümüz seramikten karides saklanma alanı. Burada bir adet erek mosumuz. Ön tarafta Physidens Fontanus mos. 2 tane tarçın kabuğunun üzerinde Physidens Vulcaretia mosumuz var. Ve burada farklı bir bitkimiz var arkadaşlar. Bu Eriaculon malayator bitki. Yeni eklediğim için bazı yaprakları adaptasyon sürecinde olduğu için sarardı. Ama yeşil güzel yapraklarda görülmeye başlandı. Ve filtremizin hemen arkasında bir adet katappa yaprağımız var. Tankımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi içerideki canlılara bir göz atalım. Bu tankımızda yine aynı şekilde Skunk'tan Galaxy Fishbone'a kadar çeşitli Tayvan pintolar var. Bakın şurada Physidens Vulcaretia'nın üzerinde bir tane skunk dişimiz var yine. 3 tane skunk dişi var bu tankta. Karşıma geldikçe size onları göstereceğim. Şurada bir tane Galaxy Fishbone dişimiz var. Arkadaşlar bu koloninin kökeni Skyfish'e dayanıyor. Skyfish'i tecrübeli arkadaşlar bilecektir. Tayvan'da dünyanın en ünlü karides üreticilerinden bir tanesi. O yüzden genetiği sağlam olduğu için bakın bu koloninin spot düzeyi çok iyi. Fishbone desenli canlı da var içlerinde. Bakın bu fishbone deseni içeren tam 4 dörtlük bir dişi. Bu canlıda bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bu canlının bacakları da aynı sırtındaki gibi siyah ve beyaz damalı bir görüntü. Buna spider leg deniyor. Örümcek bacağına benzetildiği için. Bu bir. Bu koloni de arkadaşlar diğer kırmızılar gibi ne kadar sağlam olursa olsun, ne kadar kökeni iyi olursa olsun bu tarz nadir canlılarda aşırı seçici üretim yapıldığı için bu koloniye de ben ekstra bir kan kattım. Bakın 3 tane karides göstereceğim. Bir tanesi bu yavru. Diğeri şu öndeki yavru. Ve bir tanesi de şu bize daha yakın olan yavru. Bu 3 yavru başka bir koloniden geldi arkadaşlar. Aslında o koloninin de kökeni Skyfish'e dayanıyor ama farklı zamanlarda alınmış, farklı bir jenerasyondan gelme. Bu canlılarda aşırı seçici üretim nedeniyle genetik zayıflama olduğu için eğer kendi kolonim kadar değerli, onun kadar genetik potansiyeli yüksek bir koloni bulursam ben bütün kolonilerime mutlaka böyle kan aşılama yapıyorum ki farklı kan girsin, oluşabilecek genetik hastalıkların önüne geçelim diye. Bakın burada yine bir Galaxy Fishbone dişimiz var. Spot düzeyleri dediğim gibi oldukça iyi bu kolonide. Şurada Physidens'in üzerinde bir tane spotları güzel Galaxy Fishbone dişimiz var. Bir tane öne doğru gelen bir dişimiz var. Bu koloniden beklentim oldukça yüksek arkadaşlar. Kaliteli koloni olduğu, yani kökeninin sağlam olduğu çok belli. Bakın burada yine bir skunk dişimiz var. Bu tarz gradeleme yapılan, yani evrelemesi yapılan Tayvanlar gibi hep stabil canlı atmayan pinto tarzı koloniler bende hep çift çift arkadaşlar. Bir tane daha siyah Galaxy Fishbone kolonim var. Bu kolonide hoşuma gitmeyen canlıları o ikinci seleksiyon tankıma koyuyorum. O yüzden dişilerin birçoğunu genetik potansiyelini bildiğim için bakın bu dişi gibi aslında bu skunk dişi ve skunklığı bile tam değil. Bakın sırtındaki şeride bakarsanız kesik kesik ama yine de bu karidesi de bu tankta tutuyorum. Çünkü yavrularından beğenmediklerimi zaten ikinci tanka koyacağım. Bakın şurada bir canlı var arkadaşlar. Öne doğru geldi şimdi. Şu anda tam ekranında. Bu karides aslında Tayvan pintolarının hiçbirine uymuyor. Bakın pleopodlarına kadar inen sırtında garip çizgileri var. Aslında bu Tayvan pinto kolonisinden çıktı ama böyle bir canlı çıktı arkadaşlar. Bu erkek bu karides.
Bu karidesi normalde Tayvan Pinto kolonisinde tutmamak lazım. Çıkartılabilir ama ben bu karidesi de hem potansiyelinden dolayı hem spotların çokluğundan ve siyahının beyazının düzgünlüğünden dolayı kolonide tutacağım. Bu erkekten bakalım nasıl yavrular gelecek. Şu en öndeki yavru daha önce bahsettiğim dışarıdan ekstra kan olarak eklediğim yavru. Bakın burada bir tane skunk dişi var. Arkadaşlar bu dişiyi özellikle tanka tutuyorum. Çünkü bakın fotoğrafta da çok net şekilde görüyorsunuz. Bu karidesin karapas kısmında bir alanda morluk var arkadaşlar. Simetrik iki taraflı hem sağ tarafında hem sol tarafında metalik mor bir renk var. Bu çok iyi tabii ki. Eğer bu karides yavrularını bu geni fazlasıyla daha fazla şekilde geçirirse metalik mor canlılar elde edebiliriz. O nedenle bu karidesi tankımda skunk olmasına rağmen yani en düşük Tayvan Pinto olmasına rağmen tankımda tutuyorum ve yavrularını merakla bekliyorum. Şu an karnı yumurtalı. Burada bir tanesi öne çıkmadı ama 3 tane skunk dişi var. Üçünün de karnı yumurtalı. Onlar dışında da 2 tane Galaxy Fishbone Pinto'muz var. Onların da yumurtaları var. Toplamda 5 tane yumurtalı karidesimiz var. Geçenlerde de bir karides yavruları bıraktı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göz atalım. Denk gelirse size o yavruları da göstermek isterim. Tabii daha çok küçükler. Birkaç günlükler, sadece yeni bıraktı yavruları. Ama tankta 3 tane Galaxy Fishbone erkek karidesimiz var. Dişilerimiz oldukça fazla. Bakın filtrenin altında, süngerin alt kısmında bir tane mavimsi bir yavru görüyoruz. Bunlar tabii çok küçükken mavi renkte oluyorlar. Büyüdükçe siyahlaşacak. Bakalım başka yavru görebilir miyiz veya anlattıklarımdan farklı bir karides ön plana çıkar mı? Bakın şu karides arkadaşlar. Bu karides bu kolonideki en yüksek grade'li karides. Galaxy Fishbone paterni çok iyi durumda. Ve bacakları da spider leg diye adlandırdığımız renkli ve kesik kesik şeritler halinde. Şurada bakın az önce bahsettiğim skunk dişilerden bir tanesi hem sırt şeridi mavi ve üzerinde mor bir gen içeriyor. Şu süngerin üzerine diğer skunk dişimiz geldi. Üçüncü skunk dişimiz. Bakın bu da üçüncü skunk dişi. Bu videonun sonuna yine arkadaşlar tanktan fotoğraflar koyacağım. Onlara bakabilirsiniz. Videoda her canlıyı denk getiremiyorum ama fotoğrafları mümkün olduğunca güzel şekilde çekmeye çalışıyorum. Canlıları orada daha net görebilir, daha iyi fikir edinebilirsiniz. Şu anda bir kere doğum oldu bu tankta ve 5 tane de yumurtalı karidesimiz var. Bakalım buradan nasıl yavrular elde edeceğiz, ne kadarını bu tankta bırakacağız, ne kadarını seleksiyon dışı tanka alacağız. Bunları sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, şurada bir yavru daha var. Netlemeye çalışayım. Evet, bakın mavi. Bu boyutlarda mavi görünüyor bu karidesler arkadaşlar. Bir yavru daha gördük. Şurada yine bir yavru gördüm. Yine netlemeye bir deneyeyim. Birkaç günlük yavrular. Bu kolonimizde bu şekilde. Hem orijinal koloni, yani bu 10 kadar canlıdan oluşan orijinal koloni, hem de sonradan kattığım o 3 tane canlı tamamı Skyfish'in üretiminden gelen canlılar. O yüzden bu koloniden beklentim çok yüksek arkadaşlar. Bakalım, sizlerle birlikte takip edip görelim. Yani kaliteyi zaten görüyorsunuz, canlıların spotlarını. Arkadaşlar karidesinizde spot azsa spot eklemek gerçekten çok zor ve çok uzun süren bir işlem. O yüzden bakın şu karidesi görün, en basitinden ne kadar fazla spotu var ve spot konusunda bize bu kolonide hiç sıkıntı çıkmayacağını net şekilde gösteriyor. Bakın ileri giden az önce bahsettiğim erkeği görün. Her yeri spot. Bakın şuradaki bir dişiyi görün. Karapas kısmını görün. Ne kadar fazla spotu var. Hemen arkasındaki takviye olarak eklediğim canlıların da spotları oldukça düzgün arkadaşlar. O yüzden inşallah bu tankımızdan çok güzel yavrular çıkacaktır. Dediğim gibi daha gözümüze zayıf gelen canlıları da seleksiyon dışı olan ikinci tankımıza koyacağız. Bakın ışık nedeniyle biraz mavimsi görünse de şu anda skunk dişimizin karapas kısmındaki yanağındaki morluğu bir miktar görebiliyoruz arkadaşlar.
Işığın açısını değiştirdiğimizde daha güzel görünüyor ama ben fotoğraflarda zaten size güzel şekilde göstereceğim bunu. O yüzden şu an çok uğraşmıyorum. Filtremizin üzerinde bir tane daha yavrumuz var. Onu da size göstereyim. Bu tankta bir dişiden daha özellikle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu dişi. Bu dişimizde de dikkatli bakın. Şimdi sırt şeridi çok açık. Yani fishbone çizgisi dediğimiz o skanktan gelen baştan kuyruğa kadar olan çizgi çok açık. Çok geniş arkadaşlar. Bu genişlik tabii hemen bu canlıda olmasa da bu canlının yavrusunda ileride bir boğa potansiyeli taşıyor mu diye bende bir düşünce oluşturuyor. Bu canlıyı her gördüğümde boğa aklıma geliyor. Tabii biraz da öyle düşünmek istiyor da olabilirim ama hani bu tankta boğaya gidebilecek veya boğaya en yakın karides hangisi derseniz herhalde budur. Yani bunu hepiniz kabul edersiniz ki. Bu karidesimiz de yumurtalı. Bakalım bunun yavruları nasıl olacak? Yani bu tankta metalik mordan boğaya kadar her türlü sürprizleri açığım. Tabii ki hemen o boğaya elde etmek o kadar kolay değil ama potansiyel içeriyor mu derseniz bence bu karides içeriyor. İnşallah bir gün görmek de nasip olur. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar bu koloniyle ilgili de bana istediğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ekleyeceğim fotoğraflara bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.